Evet, bugün Güzelyurt'tayız. Güzelyurt muhabirimiz İçim Yalovalı'nın bugünkü konuğu kanser bilimci doçent doktor Seval Beykan Şürle olacak ve kanserde erken tanının öneminden bahsedecek bugün bizlere. Günaydınlar diliyoruz İçim sana ve sözü sana bırakıyoruz. Günaydın Ülgen. Güzelyurt'tan tüm izleyenlerimize günaydınlar. Senin de belirttiğin gibi bugün konuğumuz kanser bilimci Seval Beykan Şürle ve kanserde erken tanının önemi ve bu konuyla ilgili yaptıkları sağlık programını konuşacağız bugün. Günaydınlar, hoş geldiniz yanımıza. Çok teşekkür ederim. Günaydın İçim Hanım. Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bölgemizden yetişmiş ve kanser konusunda uluslararası ödüllere sahip bir genç olarak biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben Seval Beykan Şürle. Güzelyurtlu bir Kıbrıs Türk'üyüm. Yanlış hatırlamıyorsam sizin de kızınız Özgürlük İlkokulu'na gidiyor. Aynı onun gibi Özgürlük İlkokulu'na gittim ve hatta lisede de Güzelyurt Kurtuluş Lisesi'nden mezun oldum. Evliyim, Alman bir eşim var. Meslek olarak kanser bilimci bir doçentim. Eğer her şey yolunda giderse Allah'ın izniyle Nisan ayında bu senenin profesörlüğümü alacağım. Yaklaşık bir 14 senedir Almanya Kıbrıs arasında Mekik'te okuyorum. Orada eşimle kurucusu olduğumuz bir kanser bilim ve onkoloji kliniğimiz var. Dolayısıyla da sürekli olarak kanser hastaları ve kanser araştırmalarıyla iç içe bir hayatım var. Ne yazık ki İçim Hanım sizler gibi bu güzel adanın nimetlerinden her gün yararlanamıyorum. Güzel havasından, güzelliklerinden ama sık sık tabii ki gelip gitmeye çalışıyorum. Bu konuda bilimsel çalışmalarınız var, uluslararası ödülleriniz var. Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii mesleğimi çok seviyorum ve hakkını vermeye çalışıyorum diyelim. Tabii ki bunun da bir getirisi vardır. Bu süreçte ilk Profesör Doktor Supi Artunkal Türkiye Nükleer Tıp Ödülünü aldım. Devamında tabii bunu Alevi Mandel Uluslararası Tıp Ödülü takip etti. Ve yine son olarak da Avrupa Marie Curie Nükleer Tıp Ödülünü aldım. Ki açıkçası benim gurur duyduğum ödüllerdir bunlar. Dilerim ki benden sonra başka bir Kıbrıslı da bunları alır. Hatta benim öğrencim olursa bu Kıbrıslı Türk daha da bir hoşuma gider yani açıkçası. Bu ödülleri alan ilk Kıbrıslı Türksünüz bu arada. Doğrudur, en geç ve ilk Kıbrıslı Türk'üm. Dediğim gibi inşallah benden daha genç bir Kıbrıslı Türk bunları alır. Ben de gururla oturup ve izlerim yani. Kanser bilimci olarak anons ettik, sizi o şekilde tanımlıyoruz. Peki izleyenlerimize bunu aktaralım. Kanser bilimi nedir? Kanser bilimci nedir? Tabii benim ana branşım klinik dozimetristtir. Yani bir bireye kanser içeren herhangi bir tedavi, radyasyon içeren herhangi bir tedavi verilecek ise benim ana branşım bu hastaya verilecek tedavi dozajının o hastaya özel hesaplanmasıdır. Tabii ki yine mesleğimle, ana branşlarımla ilintili olarak yeni kanser hastalarına yeni akıllı, hedefe yönelik radyasyon içeren tedaviler bulmak için de tabii uğraşıyorum yine ana bilim dalımla alakalı olarak. Böyle özetleyebilirim. Radyasyon derken ışın tedavisinde mi bahsediyorsunuz? Çünkü bunu detaylandıralım. Tabii şöyle anlatayım. Tabii ki ışın tedavisi de radyasyon onkoloji departmanlarında verilen ve radyasyon içeren tedavilere bir örnektir. Ama tabii ki bu tek değildir. Brakiterapi vardır veyahut da nükleer tıp departmanlarında uygulanan akıllı radyonüklit, radyofarmasötik tedaviler de dahildir bu radyasyon içeren tedavilere ve hepsi benim ana branşımı kapsıyor. Şimdi aslında kanser konusu hepimizi ürküten, kelimesi bile ürküten bir hastalık. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Gerçekten biz kanserden korunabilir miyiz? Korunmak için neler yapabiliriz? Açıkçası bir tek sizi ürkütmüyor bu konu. Birçok bireyi ürkütüyor haliyle. Şimdi şöyle, kişisel fikrim değil de bilimsel verilerle konuşmak isterim. Bize şu anki elimizde bulunan tüm klinik veriler ve bilimsel yayınlar söylüyor ki eğer biz kişiye özel tarama ve testleri belirli aralıklarda tekrarlar isek biz
kanserden kendimizi koruyabiliriz. Yani dolayısıyla bu çok önemli bir şeydir. Çünkü artık artan kanser vakaları öyle bir noktaya gelmiştir ki bu artık bireylerin sorunu halinde değildir. Artık toplumların, ülkelerin çözmek zorunda, devletlerin çözmek zorunda, ilgilenmek zorunda oldukları bir noktadır. Ve şu anki Avrupa'da da gözlemlediğimiz artık rutin kontrollerin yerine daha bilinçli, kişiye, bireye özel tasarlanmış, belirli aralıklarda belirlenen taramalar öncelik kazanıyor. Bu yöntemle bireyleri kanserden koruyabileceğimizi artık gördük, bilimsel olarak bu bilgi elimizde var. Özellikle kişiye özel olarak vurgu yaptınız. Rutin kontrollerin dışında kişiye özel olarak bahsettiğiniz nedir? Çok teşekkür ederim, açıkçası yakaldınız bu konuyu. Benim de özellikle vurgulamak istediğim bir konudur. Kişiye özel. Yani mesela sizin belli bir kanser türüne yatkınlığınız ile benim belli bir kanser türüne yatkınlığım tabii ki aynı değildir. Niye? Metabolizmalarımız farklıdır. Ailemizden bize aktarılan kanser öyküsü farklıdır. Yaşayış biçimimiz, beslenmemiz farklıdır. Dolayısıyla pek tabii ki aynı rutin kontrollere sahip olmamız çok da mümkün değil. Nasıl yani olması gerekiyor? Bilimsel verilerin bize söylediği, her bir bireyin kanser risk faktörü, o kansere yatkınlığının hesaplanması ve bu sonuca göre de belli aralıklarda belli kontrollere, taramalara gitmesi gerekir. Ancak bu şekilde biz önünü alabiliriz ve bu şekilde hayatlar kurtarabiliriz. Hani açıkçası bunu da özellikle söylemek istiyorum. Lütfen kendinize bu şansı verin. Ve lütfen kendinize özel taramalara, kanser taramalarına lütfen gidin. Şimdi rutin kontrollerin dışında dediniz, kişiye özel. Peki bu risk hesaplaması nasıl yapılabilir? Açıkçası bu soruyu bana o kadar çok soran kişi oldu ki, özellikle Oncosia Scientific Almanya'daki kliniğimize gelen danışan bir sürü kanser hastası hep aynı soruyu soruyor. Dolayısıyla tam da bu yüzden tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Oncosia Scientific'te Oncoprevia Sağlık programını oluşturduk. Bu bir online web sitesidir, programdır. Avrupa Birliği ve MDR sertifikalı bir programdır. Aslında çok kolay. Online siz kendinizi kayıt yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bir kullanıcı adı ve parola belirlemeniz. Devamında da bunları kullanarak sisteme giriş yapıyorsunuz. Sistem size bir sürü soru soruyor. İnternet sitesi. Bunlar ailenizde gördüğünüz kanser vakalarını kapsıyor. Kendi klinik verilerinizi kapsayabiliyor. Kendi kişisel tercihlerinizi, yeme alışkanlıklarınızı, spor alışkanlıklarını kapsayabiliyor. Devamında da siz kendi risk faktörünüzü öğrenebiliyorsunuz. Ve bu risk faktörü hangi kansere ne kadar yatkın olduğunu size rapor olarak veriliyor e-mailden. İlaveten de size kendinize özel hangi uzmanlık alanındaki hekime gitmeniz gerektiği, hangi testleri ve taramaları hangi aralıklarda yapmanız gerektiği rapor olarak sunuluyor. Bu kadar kolay aslında ve online bir hizmet. Evet, online'dır. Her isteyen ulaşabilir. Yani bir tık kadar uzağınızdadır yani. Bunları hesaplayıp kendinize özel tarama yöntemlerini öğrenmeniz. Tamamen online verilerle giriş yapılıyor ve risk faktör size dönüş yapılıyor. Peki diyelim ki böyle bir faktör belirlendi. Sadece risk faktörünü belirlemekle mi kalıyor sistem? Nasıl bir hizmet var devamında? Hayır, Oncoprevia sağlık sistemi o kadar basit bir şey değil. Hani tabii ki Çünkü internette bir sürü bilgi kirliliği ve bu konuda birçok örnekleri var, siz de biliyorsunuz. Nasıl bunu ayırt edeceğiz? Evet, haklısınız bu soruyu sormakta ve sorduğunuz için de teşekkür ederim. Şimdi Oncoprevia sağlık sistemi AB sertifikalı ve MDR sertifikalı bir sistemdir. Zaten bu yüzdendir ki artık Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere devlet bunu bir sağlık programı halinde vatandaşlarına sunuyor. Dolayısıyla güvenebiliriz. Şu ana kadar Almanya, Hollanda, Avusturya, Macaristan ve Kazakistan, Roma artık önümüzdeki ay giriyor. Artık devlet programı olarak kullanmaya başlıyor. Yani biz bu programa güvenebiliriz. Avrupa Birliği sertifikalıdır.
Diğer sorunuza dönecek olursam da yanlış hatırlamıyorsam bir tek risk faktörü mü hesaplıyoruz ya da hangi doktora gideceğimizi mi öğreniyoruz? Hayır, pek tabii ki de. Diyelim ki siz belirlediniz, şu hekime gidip şunları yapmam gerekiyor çünkü benim riskim bu tarz kanserde yüksektir. Gidiyorsunuz kendi istediğiniz hekim arkadaşa, o uzmanlık alanında yapıyorsunuz. Sonra gelip testinizi sisteme yüklüyorsunuz. Yine aynı kullanıcı adı ve parolayı kullanarak. Ne oluyor? Hemen Onkoprevia'daki profesör hekim ekibi hemen analizlerinize bakıyor ve değerlendirmeye giriyorsunuz. Diyelim ki istenmeyen bir sonuçla karşılaştınız. Atıyorum kadınız, oradan bahsedelim. Meme kanserine yüksek yatkınlığı çıktı o bireyin ve meme ultrasoundu önerildi sistem tarafından. O bireye gitmiştir birey ve doku farklılaşması görülmüştür. Tabii ki hemen yine Onkoprevia sistemine girip orada ya mesaj ya da arama butonu vardır. Oraya basıp hemen kendinize online bir hekim randevusu ayarlayabilirsiniz. Bu hekimler de zaten hepsi profesördür. Avrupa'da hizmet veren, Türkiye'de de var. Yani çekinmenize gerek yok. Türk hekimlerden de bilgi alabiliyorsunuz, Türk profesörlerden. Zaten 48 saat içinde online randevunuzu sistemde oluşturup online bir şekilde hekiminize danışabiliyorsunuz. Evet. Ve bu sistemden Kıbrıslı Türkler de yararlanabiliyor. Özellikle de bunu belirtmek istiyorum. Tabii ki Avrupa için geliştirilen bir sistemdir, bir programdır. Onların devlet programı için geliştirildi fakat Kıbrıslı Türkler aynen Avrupa'daki gibi bu sistemden yararlanabilirler. Oncosia Scientific web sitesi açıktır Kıbrıslı Türklere. Hiç zorluk çekmeden girebilirler. Sayfa hatta Türkçedir de 3 dildedir şu an. Önümüzdeki ay 7 dilde olacak. Evet, çok kolay olduğunu izleyicilerimize belirtmek istiyorum. Biz de birlikte bunu denedik, sisteme giriş yaptık. Bu konuda nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Çünkü az önce de bahsettik, kanser aslında isminden bile korktuğumuz ve özellikle Kıbrıs insanında işte bunu bir erteleme, sağlık kontrollerini erteleme söz konusu oluyor. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Açıkçası vermek istediğim mesaj dediğim gibi sizlerin hayatı değerlidir. Sizlerin hayatı sizin sevenleriniz için de değerlidir. Lütfen kendinize bu şansı verin. Çünkü bu tarz programlara biz katılmadıkça, rutin kendimize özel kişisel testlerimizi yapmadıkça biz kanserin önünü alamayız ve bizim karşımıza bu kanser çok ileri safhalarda gelir. Bu noktada ne kanser bilimcilerin ne hekimlerin o uzmanlık alanındaki hekimlerin elinden bir şey gelmiyor. Ne yazık ki elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Dolayısıyla gerçekten hiçbir şey kaybetmezsiniz kazanmanın dışında. Diyorum ki ayrıca özellikle gitmediğinden bahsettiniz. Bu Kıbrıslı Türklere özel bir konu değildir. Dünyadaki tüm insanlara özgü bir olaydır. Dolayısıyla sisteme onu da yükledik. Diyelim ki sistem size dedi ki 6 ay sonra bunu tekrarlayacaksınız. Unuttunuz. İşimiz gücümüz var, çoluğumuz çocuğumuz yoğun bir tempodayız yani. Hiç sıkıntı değil. Yapay zeka destekli sağlık koordinatörlerimiz vardır. Hemen size mesaj atarız. İçim Hanım, bu ay kontrolünüz vardı. Lütfen ihmal etmeyiniz. Değerlisiniz, gidiniz diye. Dolayısıyla bunları da düşündük. Yani sistem bir bireyin psikolojisini odağa alarak geliştirildi. Bu da aslında kişiyi kendine özel hissettiriyor, düşünülüyor ve hatırlatma da aslında bir motivasyon oluyor insanlar için. Testleri tekrarlamak amacıyla. Tabii ki. Çünkü bazen şey de diyebiliyor insanlar. İşte ya genel kabul gören bir yöntem vardır. Ben 50'de kolonoskopiye gideceğim. Ama o bireye çıkmıştır ki 40'da gidecek kolonoskopiye. Niye? Kolon kanserine yatkınlığı vardır aileden gelen. Dolayısıyla unutabilir ya işte 45 geldi ama ben gitmeyeyim diyebilir. Hemen gitmediği takdirde sistem ona bilgilendirme atıyor. Sizin risk faktörünüz çok yüksek çıktı ailenizden dolayı. Dolayısıyla 50'yi lütfen beklemeyiniz. Ve daha önceden gidiniz, kendinizi korumaya alınız. Bu erken tanıda genetik faktörlerinde önemi yüksek mi? Özellikle vatandaşlar bunu çok merak ediyor. Dolayısıyla ailesinde bu tür vakalar olan insanlar daha fazla riskli durumda mı? Daha erken kontrollerini yaptırmalı mı anlamında? Bu konuda neler söyleyebilirsin? Yani tabii ki bazı kanser türleri tabii ki genetik olarak yatkınlık belirtiyor. Bilimsel veriler de bize bunu söylüyor. Ama her kanser türü değildir. Dolayısıyla sisteme girip
Onkoprevia'ya kayıt olup soruları yanıtlayanlar göreceklerdir zaten. Bazı kanser, sadece bazı kanser türleriyle ilgili veriler soruluyor ailevi. Ama tabii ki her kanser yatkın mıdır? Değildir tabii ki. Bu daha kanıtlanmamıştır. Ya da şunu da söylemek isterim. Ben çok yüksek riskli çıktım kolon kanserine, kesin kolon kanseri olacağım diye bir şey de yoktur. Yani bu da çok önemli bir detay bana göre. Peki bunun haricinde bu sistemde, bahsettiğiniz sistemde hangi tür kanserler ele alınıyor, veriler neye göre değerlendiriliyor? Şu anki sistem kolon kanseri, akciğer kanseri, prostat, meme, rahim, rahim ağzı ve deri kanserini kapsıyor. Sistem şu an geliştirilmeye devam ediyor ama tabii ki biz oraya klinik görüşüme göre bu soruyu sorduğumda bu yüksek çıkar bu faktör diye bir soru ekleyemiyoruz tabii ki de. Şu an devam eden Würzburg Üniversitesi Hastanesi'nde Almanya'da bir çalışmamız var. O bilimsel çalışmanın sonucunda arttırmayı hedefliyoruz araştırdığımız kanser türlerini. Peki ilgi nasıl? Bu sisteme veri girişleriyle ilgili nasıl dönüşler alıyorsunuz? Bu konuda neler söyleyebiliriz? Kıbrıs için mi konuşuyoruz, Avrupa için mi? Genel bahsedersek Kıbrıs'ta çok fazla yayıldığını şu an düşünmüyorum. Sizin bu konuda tabii ki aktaracağınız var. Yani Kıbrıs'ta sistemi yaklaşık 22 gündür aktive ettik. 200 üyemiz var. Açıkçası bu 200 üyeyle de birebir ben iletişim halinde değilim ya da ailemden bir bireyler değil. İnternetten ilgilenip bulmuşlar. Birçoğu daha önce ailesinde kanser rahatsızlığı olup bize danışan insanların da yakınları. Şu an 200'lük bir kişilik bir 20-22 günde bir kullanıcımız var. Avrupa'da zaten sayıyı şu an hesaplamanın imkanı yok. Çünkü artık Almanya'da devlet programı haline geliyor. Aynı şekilde Hollanda ve Avusturya'da da. Dolayısıyla o sayıyı yakalayamıyorum şu an. Çünkü muhtemelen biz konuşuyorken bile artıyordur. Çünkü artık bu Avrupa için konuşayım bir devlet sorunu haline gelmiştir. Çünkü özellikle kanser ilaçları Sağlık Bakanlığı'nın ciddi bir şekilde bütçesini, mali bütçesini kapsıyor. Ve hani bunu nasıl çözebilirizin zaten araştırmasını son 5 senede oldukça hızlandırmışlardı. Özellikle Almanya bunun öncülüğünü yaptı ve bu rutin testlerin yeterli olmadığını, kişiye özgü testlerin yapılması gerektiğini, bunun için de bir sağlık sistemi ve risk faktörü hesaplayan bir yazılım gerektiğini zaten biliyorlardı 5 sene önce. Dolayısıyla artık biz de bunu verdik. Artık yaygın bir şekilde kullanılmaya Avrupa'da başlıyor. Aslında tüm bunların yanında en önemli şey bilinçlendirme olduğunu düşünüyorum. Çocukluktan itibaren bu rutin kontrollerin yapılmasıyla ilgili bilinçlendirme, eğitim bu konuda çalışmalar var mı? Bu konuya nasıl bakıyorsun? Şimdi şöyle bu konu da çok önemlidir özellikle yani hani benim özellikle önem verdiğim bir konu. Aynı şekilde program kapsamımızda var. Eğer bir birey Onkoprevia sağlık programına üye olmuşsa belli aralıklarda her 2 ayda bir ya da her 3 ayda bir online eğitimler vardır ve bunlar ücretsizdir. Hiçbir ücrete tabi değildir. Mesela ne tarz ücretler olur bu? Erkekler için prostat kanseri için bilinçlendirme, PSA testlerini anlatma veyahut da kadınlar için meme kanseri hakkında bilinçlendirme. Memelerimizi nasıl kontrol etmemiz gerekiyor ki farkına varalım. Her ayda sürekli bir kontrolü nasıl yapmalıyız memelerimize veyahut da bu HPV aşısıyla ilgili yine seminerler programa dahil olan profesörler tarafından zaten veriliyor. Her 2 ayda bir, her 3 ayda bir ve istedikleri yerden ulaşabiliyor kullanıcılar bu bilgilendirme. Ve yalan yanlış da bilginin önüne geçmiş oluyoruz bu programla. Çünkü biliyorsunuz internet gerçekten yanılmaz derya deniz, her şeye ulaşabiliyorsunuz. Güvenilirliği datanın çok önemli. O yüzden bu eğitimleri de bu program içinde veriyoruz. Yani kullanıcı alıyor bu eğitimleri. Aslında bu eğitimler çok önemli ve bu testler ve bu kendimize yapabileceğimiz muayeneler çok basit şeyler. Bu konuda da bilinçlendirme çok önemli. İnsanların korkmaması, testlerin sonucundan korkarak bazen erteleme olması. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes teste gitmekten bir çekiniyor. Size çok basit bir örnek vereyim. Teste gitmekten korkuyorsunuz fakat bizlerin karşısına 4. evre,
yüksek evrede geliyorsunuz. Bizim elimizden sizin hayatınızı kurtarma şansını alıyorsunuz. Aynı şekilde kendinize de yaşama şansı vermiyorsunuz. Peki en baştan biz bunlara daha doku farklılaşması kendini tümöre, kansere çevirmeden keşfetme şansı verseydiniz ne yapacaktık? Biz o evrede daha işi çözerdik. O kendini kansere dönüştürmeden önce. Bu programın ve bizlerin ana amacı o. Bizim ana branşımız ne? Sizleri kanserden korumak ya da mevcut bir kanser görme durumumuzda bu kanseri yok etmek. Daha ilerleyen vakalarda karşımıza geliyorsa ilerlemeyi önlemek, sağ kalımı arttırmak. Dolayısıyla bunlar önemlidir yani. İşte ben 30 yaşındayım, çok erkendir benim bu sağlık programına üye olup bu testleri yapmam. Lütfen olun. Çünkü karşı karşıya olduğumuz rahatsızlık demiyor sen 30 yaşındasın, olmayayım. Sen 12 yaşındasın. Ne yazık ki böyle bir durum yok. Yaş sınırı da yok bu durumda. Bahsettiğiniz programda herhangi bir yaş sınırlaması yok. Tek sınırlandırma bireyin daha önce herhangi bir kanser geçirmemiş olması. Sağlıklı bir birey bu programa kayıt olabilir. Eğer sağlıklı bir ya da kanser geçmişi varsa ya da şu mevcut kanser durumu varsa da Onkoprevia sağlık programına değil, Onkosia Scientific programına dahil olması lazım. Orada zaten çalışan hekimlerin hepsi onkologdur. 27 tane aktif çalışan onkoloğumuz mevcuttur. Peki ülkemizde bu programın devlet programı olma gibi bu konuda bir çalışmanız var mı? Açıkçası aktif bir şekilde uğraşacağım bunun için. Görüşmemiz vardı hatta Sağlık Bakanı'yla, kırmadılar bizi. Hatta Jale Hanım, Roger ve aynı zamanda İzlem Hanım önce oldular. Fakat bir rahatsızlık geçirdiği için konuşamadık. Ama benim tabii ki bir Kıbrıslı Türk olarak içimden geçen, nasıl ki bu program Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da bir devlet programı olmuştur ve her vatandaş bundan yararlanabiliyor. Tabii ki kendi halkım için de istediğim budur. Ekranlarını yeni açanlar için bunu tekrarlamak istiyorum. Kişiye özel risk faktörlerinin hesaplanmasından bahsettiniz. Bunu bir kez daha aktarabilir misiniz? Detaylandırabilir misiniz? Süremizin sonlarındayız. Çok kısaca bu online hizmeti nasıl alacaklarını tekrarlayarak kapatalım. Tabii İçim Hanım, siz de yaptınız gerçi biliyorsunuz. Onkosia Scientific adresini herhangi bir Google'dan arıyorsunuz. İlk çıkan siteye girdiğinizde zaten orada Onkoprevia kanserden korunma sağlık programı vardır. Oraya tıklayıp tek yapmanız gereken kendinize bir kullanıcı adı ve parola oluşturmanız. Herhangi bir ücrete tabi değildir bu süreç. Ondan sonra kendinize belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifreyle sisteme, web sitesine giriş yapıyorsunuz. Oradaki soruları yanıtlamanız gerekiyor eksiksiz. Birçok soru var aile geçmişinizle, ailedeki kanser geçmişinizle, kendi klinik verilerinizle, özel yaşamınızla alakalı, beslenmenizle, sporunuzla alakalı. Günün sonunda size bir rapor iletiliyor mailinize. Bu rapor hangi kansere ne kadar yatkınlığınız olduğunu söylüyor ve hangi uzmanlık alanındaki hekime gidip hangi testleri hangi aralıklarda yapmanız gerektiğini belirtiyor. Aslında bu kadar basittir, online'dır. Diyelim ki zorlandınız siz bu online sistemde kayıt olurken falan, hiç sorun değil. Web sitesinde sağ üst köşede mesaj butonu ve arama butonu vardır. Lütfen bu butonlardan yararlanın ve ben Onkoprevia sağlık programına kayıt olmak istiyorum, sorun yaşıyorum, bana yardım eder misiniz deyin. Direkt zaten 7/24 çalışan hasta koordinatörlerimiz, sağlık koordinatörlerimiz vardır. Onlar zaten hemen sizi telefoniyen ararlar ve bütün işlemleri sizin için yaparlar. Aslında çok pratiktir sistem. Yani herkesin kullanımına uygun geliştirildi. Ve erken tanı için de aslında bu risk faktörlerini hesaplatmak çok önemli. Tabii. Çünkü dediğim gibi sizin yatkınlığınızla benim yatkınlığım aynı değildir. Kimsenin yatkınlığı aynı değildir. Dolayısıyla kişiye özel taramaların yapılması büyük önem sağlıyor. Aksi takdirde size verdiğim kolon örneği var. Normalde 50 yaşında diye kolonoskopi yapılmasına dair bir genel görüş var. Ben size soruyorum, bir birey var benim karşımda. İnanılmaz bir kolon kanseri aileden gelen bir hikayesi var. Kendi de helikobakteriye geçirmiş. Şimdi ben bu bireyi kolonoskopiye yönlendirmek için 50 yaşını mı bekleyeyim? O bireyin hayatını riske atmak olur.
Böyle bir şey pek tabii doğru değil. O bireyin çok önceden kolonoskopi kontrollerine başlaması gerekir. Aksi takdirde dediğim gibi o birey kendi hayatını kurtarma şansını oldukça düşürüyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Evet Ülgen, bizim bu haftalık Güzel Yurt'tan aktaracaklarımız bunlardı. Sözü yeniden merkeze bırakıyorum.